Orobaxi'den herkese merhaba. Yeni bir inceleme videosuyla bir kez daha karşınızdayız. Yanımda da değerli dostum Doruk Çelebi var. Yakın zamanda Omega'nın efsane Seamaster model ailesi 75. yılını kutladı ve bunun için bir dizi model çıkartıldı biliyorsun Doruk. Ve ben de bu modellerden iki tanesini bugün ekranlara taşıyalım istedim. Bunlardan bir tanesi Planet Ocean 600 metre, diğeri de Planet Ocean Ultra Deep 6000 metre. Şimdi ben bu 75. yıl model ailesini fotoğraflardan ilk olarak gördüğümde Omega'yı kendi içimde birazcık böyle yani kolaya kaçmış olmakla hafif eleştiride bulunmuştum. Çünkü uzaktan baktığımızda sadece standart modellere mavi detayların eklendiği, onun dışında çok da fazla bir değişikliğin yapılmadığı yeni saatlerle karşılaşacağız diye düşünmüştüm. Hatta Omega Seamaster ailesinin geçmişine baktığımızda gerçekten bugün hala yeni modellerini çıkardığında efsaneleşebilecek bir takım gelişmeler mevcutken burada 75. yıl olarak sadece mavi detaylarla Omega karşımıza çıktı gibi eleştirel bir yaklaşımda bulunmuştum. Ta ki bugün saatleri koluma takana kadar. Özellikle şu an benim kolumdaki bu Ultra Deep yani böyle ağır sanayi hamlesi olarak yani bunu aldığımda bilmiyorum Kızıldeniz'in derinliklerine insem oradan bir petrol boru hattı bulsam böyle orayı yarsam ondan sonra tamir etmeye çalışsam falan gibi bir hislere kapıldım. Beklediğimden çok daha iyi bir, iyinin kastı ne tabii yani. Çok daha hissiyat olarak yüksek saatçiliğe dair ve teknik olarak da üstünlüğünü size kanıtlayan bir modelle karşı karşıya olduğumu hissettim. Senin de galiba hislerin aynı yöndedir. Ben de Planet Ocean serisinden 75. yıl modelini taktım. Bu da benim çok hoşuma gitti. Planet Ocean zaten görece biraz daha kompakt kasasıyla aslında daha takılabilir profesyonel seviyesinde duran bir modeldi. Ben bu arada 75. yılın o Summer Blue renk temasını beğendim. Aslında Doruk'un dediklerine katılıyorum. Yani şöyle ki 75. yıl gibi önemli bir kilometre taşı, Seamaster gibi artık ikon, kült olmuş bir model ailesi belki sadece bir kadran rengiyle sınırlı kalmamalıydı böyle bir koleksiyon diye düşünmüştüm. Aslında katılıyorum fakat saatleri canlı kolunuza taktığınız zaman ya da elinizde incelediğinizde aslında o Summer Blue temasının ne kadar güzel saatlere adapte edildiğini görüyorsunuz. Bezelden kadrana, kollara, Superlumino'ya kadar. Dolayısıyla ben aslında gayet beğendim. Buradan da aslında kağıt üzerinde ya da lansman fotoğraflarından bir saati değerlendirmenin çok da net sonuçlar vermeyeceğini bir kez daha görmüş olduk. Benim aslında burada Doruk'a sormak istediğim başka bir şey var. Burada iki saatte gerçekten çok ciddi derinlik değerleri ile öne çıkıyor. Müthiş bir su geçirmezlik, suya dayanıklılık söz konusu. 600 metre ve 6000 metre. Sence bu derinlik değerlerinin gerçekten bir önemi var mı? Buradaki asıl olay bu saatin bu özelliklere sahip olduğunu benim bilmem. Bu saatin bu özelliklere sahip olabilmesi için arka plandaki o mühendislik çalışmasının haberimin olması. Buradaki bu Ar-Ge, bu yatırılan para, mühendislerin hummalı çalışmaları. Zaten burada olay birazcık daha böyle hislere hitap eden bir durum. Dolayısıyla buradaki amaç aslında yine bunu daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Markaların bir gövde gösterisi. Kesinlikle. Ben bunu yapabiliyorum. Yani bugün 6000 metreye inebilen ki 6000'den de fazlası dalış saati standartları gereği oradaki belirtilen değerin %25 üzerine kadar saatlerin test edilmesi gerekiyor. Doğru. Yani 7000 küsür metreye inebilen bir saati üretmek bir kenara, onu inebildiğini test edecek ekipmanları üretmek bile büyük bir mesele. Kesinlikle. Ki bugünün evet teknolojik imkanlarıyla bunlar çok kolay gibi gözüküyor ama bir yandan da ciddi meblağlar harcanıyor ve bunun karşılığının alınması gerekiyor. Dolayısıyla aslında bu bir gövde gösterisi. Benim oradaki amacım kolumdaki saatin 6000-7000 metreye inebildiğini biliyor olmam. Yani burada yine bahsettiğimiz gibi bir hikaye değeri yaratmak, Kesinlikle, her zamanki o gibi. saatin değerini bizim zihnimizde artıran en önemli etmenlerden bir tanesi. Ar-Ge'den ve teknik özelliklerden bahsettik, teknolojik gelişmelerden bahsettik ve bunların aslında bizi bu saatleri almak için ne kadar motive ettiğini de görmüş olduk. Sadece su direnci de değil, pek çok diğer özellik belki günlük hayatta birebir kullandığımız şeyler olmasa da bu saatlere karşı duyduğumuz hayranlığı ve onları alma, isteme arzumuzu mutlaka arttırıyor. Teknik özelliklere gelecek olursak aslında Planet Ocean serisi uzun zamandır Omega kataloglarını süsleyen ve Seamaster'ın nispeten birazcık daha profesyonel olan kanadını temsil eden model ailesi. Bu da aynı platformda ilerliyor. 39,5 mm çapında bir kasa var. Paslanmaz çelikten üretilmiş ve bu kasa 600 metreye kadar su basıncına dayanım sağlıyor. Klasik saat 10 yönüne yerleştirilmiş helyum çıkış vanası yine bu modelde de söz konusu. Bunun dışında tek yöne dönebilen dalgıç bezelimiz var. Bu sefer tabii üzerinde mavi seramik bir insert söz konusu. Yani minesi mavi seramikten yapılmış ve bence çok güzel olmuş. Saatin
saatin bütünlüğünü çok güzel tamamlıyor. Bu arada saatin kalınlığı 14.2 milimetre. Çok ince bir saat diyemeyiz. Yani biraz yüksek bir saat ki bu su geçirmezlikte bir dalgıç saat için normal. Ancak 45.6 milimetrelik çapraz boynuz açıklığı onu oldukça kompakt ve takılabilir bir hale getiriyor. Ben bilekte son derece konforlu olduğunu söyleyebilirim. Gelen örnekte bileziği kendi bileğime göre ayarlayacak vaktim olmasa da şu haliyle bile herhangi bir konforsuzluk hissetmediğimi söyleyebilirim. Bence bu açıdan en başarılı Seamaster model ailelerinden de biri. Bunun dışında içinde yine coaxial eşapman sistemine sahip kalibrelerin belki de en temel versiyonlarından 88.0 var. 55 saatlik güç rezerv süresi sunabilen otomatik bir kalibre. Bence bu da gayet yeterli. Şimdi benim versiyona geçelim. Ben bunu bileğime ayarladım. Çünkü özellikle bu saati bileğime ayarlayıp nasıl bir konfor seviyesine ulaşacağımı görmek istedim. 45,5 milim çap, 51,9 milimlik kağıt üzerinde oldukça büyük duran lak to lak dediğimiz saatin boylamasına iki boynuzu arasındaki uzunluğun değeri. 18 milimin üzerinde bir kalınlık ve Omega'nın kendi sitesinde belirttiğim 254 gramlık ağırlık. Şimdi bunlar kağıt üzerinde bu saatten uzak durmak için yeterli sebep gibi görünüyor. Takılamaz kategorisinde bir saat gibi. Ben böyle bir konfor seviyesiyle karşılaşacağımı asla tahmin edemezdim. Bütün büyüklüğüne, ağırlığına, kalınlığına rağmen bilekte kendini hissettirmeyen diyemeyeceğim. Zaten kendini hissettirmesi için bu ölçülerde bir saat alıyoruz ama verdiği hissiyatın her detayında konforla birlikte bezenmiş bir modelle karşı karşıyayım. Bu Omega Steel dediğimiz bir alaşım var. Doğru, evet. Orada da gerçekten o tarzı bir şaşkınlık söz konusu. Nikel içermeyen ve piyasada sıklıkla karşılaştığımız 316 ve farklı tipteki alaşımlara kıyasla biraz daha beyaz bir görüntü sunan özel bir paslanmaz çelik alaşımı kullanıyor Omega. Nikel içermemesi bir avantaj çünkü bazı insanların az sayıda da olsa nikele alerjisi olabiliyor. Evet. Onlar ciltlerinde alerjik reaksiyonlarla karşılaşmazlar bu saatlerde. Şimdi 6000 metre su geçirmezlik dedik. Senin bahsettiğin tek yöne dönebilen dalış bezeli yine bu saatte de kendini gösteriyor. Saatin arka kapağında satürasyon dalışı için özellikle üretilmiştir diye bir ibare var. Şimdi benim aklımda satürasyon dalışı denince hep bir helyum kaçış vanası otomatik ya da manuel olması gerektiğini düşünüyordum. Doğru. Bu saatte öyle bir detay yok. Bize hep şöyle öğretilmedi mi? Helyum kaçış vanası bu saatler için bir zorunluluktur. Demek ki değilmiş. Omega başarabiliyorsa o zaman bu iş mümkündür. Başka üreticiler de Omega'dan birazcık örnek alabilirler kendilerine. Bu helyum kaçış vanasını saatin genel olarak o simetrik yapısını bozan bir detay olarak nitelendiriyordum. Bu benim şahsi görüşüm. Ultra Deep'teki bu helyum kaçış vanasının olmaması bence olumlu bir özellik. Şimdi bu saatin kadranında çok hoş bir detay var. UV ışığı ile kadranı aydınlattığımızda özel bir görselle karşılaşıyoruz. Aslında o görsel bir illüstrasyon Challenger Deep ekibiyle oraya dalındığında oradaki kameraların daldıkları derinlikteki yüzeyi tarayarak oluşturdukları bir harita. Bunun bir illüstrasyonu kadrana eklenmiş durumda. Ve evet, bir UV ışığı altında ya da black light altında ona baktığınız zaman hem bunu görüyorsunuz hem de hoş bir yazı çıkıyor. Omega was here diye. Omega buradaydı şeklinde. Bu Mariana Çukuru bu arada, orası diye bahsettiğimiz nokta. Doğru. O detayı da es geçmeyelim. Şimdi mekanizma kısmında bak Omega yine dersine fazla çalışmış. Kronometre sertifikası var. Metas var. Bu Metas aynı zamanda hem darbelere hem yüksek manyetik alana hem farklı sıcaklıklara hem farklı güç rezervlerindeki hassasiyetin sürekli olarak korunmasına dair bir takım imkanlar sunuyor. Omega'nın artık alameti farikası diyeceğim. Coaxial eşapman sistemi zaten saatte mevcut. 60 saatlik bir güç rezervi. 1,5 Tesla'lık günlük hayatta yine pek fazla karşılığını bulamayacağımız bir manyetik alan direnci. Teknik açıdan bu saat üzerinde çok fazlaca çalışıldığını her detayında bize sunabiliyor. Bu da bizim çok hoşumuza giden detaylardan biri zaten. Arkasında böyle bir Ar-Ge olduğunu düşünmek, bunun hikayesini kafamızda tasavvur etmek, bununla ilgili makale okumak, katalog verilerini görmek bile aslında bizi çok heyecanlandırıyor ki Doruk'un söylediği gibi gerçekten kola son derece takılabilir, gayet konforlu bir model. Ben bu konuda yapılmış Ar-Ge'nin tamamen arkasındayım. Bence çok güzel bir iş yapmışlar. Yani mükemmel bir ürün çıkartmışlar diyebilirim. Kendi Planet Ocean modelime baktığım zaman da bileğimdeki mavi temanın buraya çok güzel aktarıldığını düşünüyorum. Ama söylediğim gibi yani biz bunu ekranlara elimizden geldiği kadar yansıtmaya çalışsak da bu modellerin ne kadar güzel kadranlara sahip olduğunu ve Summer Blue denen mavi temanın bu zaten bildiğiniz modellere ne kadar güzel adapte edildiğini görmek için mutlaka canlı denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzeller. Ya bir de şu Ultra Deep'teki böyle şişe dibi mercek
Efektli. efektli. Safir kristal cama bayılıyorum yani. Bu kadranda inanılmaz bir görsel şölen sunuyor. Biraz da bileziklerden bahsedelim. Özellikle ben bu Ultra Deep'teki bileziğe bayıldım ki normalde Seamaster serisindeki bileziklere hep eleştirel yaklaşırım. Özellikle boynuz aralığından başlayıp klipse doğru incelmeyen yapısı her zaman bir konforsuzluk unsuru olarak değerlendirirdim. Ultra Deep'te ilginç bir şekilde 22 milimden başlayıp bileziğe doğru makul bir seviyede incelen bir klipsle karşı karşıyayız. Zaten Divers Extension dediğimiz dalış kıyafetinin üzerine saati takabileceğimiz uzantı söz konusu. Daha da önemlisi bu saatlerin klipslerinde yaz aylarında özellikle Evet, müthiş derecede işimize yarayacak bir hassas ayar mekanizması var ki bu hassas ayarı ayarlayabilmek için de hiçbir ekstra ekipmana ihtiyaç duymuyorsunuz. Doğru. Bir dalgıç saati alman için senin en büyük motivasyonlarından birkaç tanesini söyler misin? Yüksek su geçirmezlik. Tamam. Kesinlikle. En tahmin edilisi. Aynen. Sağlam olması, yani darbelere karşı dayanıklı olması ve tabii ki okunabilirlik. Okunabilirlik. Tamam, buradan devam edelim. Her koşulda okunabilirlik. Her koşulda okunabilirlik. Şimdi denizin bilmem kaç bin metre altına inmeyeceğiz. O zaman nerede okunabilirlik? Yani- Bir, gündelik ışık, farklı Altında, ışık doğru, ve gölge evet. altında. Ki Omega bu konuda çok başarılı. Camlarındaki antirefle yani yansımayı engelleyici Evet. kaplama. Şöyle baktığımda cam yokmuş gibi duruyor. Cam yokmuş gibi bir görüntü sergiliyor. Bir diğer kısmı da karanlıkta. Evet. Bu saatler özellikle Superluminova kısmında son derece başarılı performans sergiliyorlar. Bir de en beğendiğim detay saatin indisleriyle yelkovanın, akrep de indislere dahil olmak üzere farklı renklerde karanlıkta parlıyor oluşu. Bu aynı zamanda yelkovan ile bezelin üzerindeki saat 12 pozisyonundaki o tek noktanın da yeşil görünmesinin bir sebebi var. Çünkü suyun altına indiğinizde işinize yarayacak tek bilgi yelkovandan gelen dakika ve saat 12'deki noktadan gelen o sıfır referans noktanız. Dolayısıyla bunların hızlı bir şekilde kolay okunabilmesi için yeşil olarak renklendirmişler. Geri kalanlarda bence günlük hayatta daha hoş bir görüntü yarattığına inandığım mavi renkte seçilmiş. Evet, aynı zamanda mavi rengin Summer Blue temasıyla da çok güzel uyduğunu hatırlatalım. Ben gerçekten bu Summer Blue rengini çok beğendim. Degrade kadranlarda da gerçekten çok güzel gözüküyor. Dediğim gibi ben Omega'nın 75. yıl serisi için seçtiği bu renkten dolayı memnunum. Peki Doruk, çok teşekkür ediyoruz sana Ben bu teşekkür güzel ederim. fikirler için. Bunun dışında Swatch Group Omega'daki arkadaşlarımıza da bu saatleri çok kısa bir zaman içinde ve birkaç tane olarak bize gönderdikleri için tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz desteklerinden dolayı. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere diyoruz o zaman. Hoşça kalın.